Ekranda gördüğünüz bu tabloya dikkatlice bakın. Ne görüyorsunuz? Eski bir şato, Arnavut kaldırımlı sessiz bir avlu, sabahın ilk ışıklarıyla aydınlanmış pencereler. Ressam ışığı ne kadar da naif, ne kadar da yumuşak kullanmış değil mi? Belki de emekli olduktan sonra elinizde kahvenizde penceresinden bakmak isteyeceğiniz türden. Huzurlu bir yer. Bu tabloya baktığınızda aklınıza ne geliyor? Huzur, sanat, nostalji. Aklınıza en son gelecek şeyi söyleyeyim. Ölüm. Hem de milyonlarca insanın ölümü. Şimdi tablonun sağ alt köşesine yaklaşalım. O küçük silik imzayı görüyor musunuz? Hitler. Evet, tarihin en büyük canavarı, Holokost'un mimarı, 60 milyon insanın ölümünden sorumlu olan Adolf Hitler. Bu tablo o emirleri veren ellerden çıktı. Peki size 2. Dünya Savaşı'nın, yıkılan şehirlerin, gaz odalarının ve atom bombalarının aslında siyasi bir sebepten değil, Viyana'da bir sanat akademisinin kapısında soğuk bir Ekim sabahı söylenen tek bir cümle yüzünden başladığını söylesem? Tarih kitapları size işgalleri, antlaşmaları anlatır. Ama bugün size tarihin en büyük kelebek etkisini, bir profesörün hayır cevabının dünyayı nasıl ateşe verdiğini anlatacağım. Fırçasını bırakan adamın silahı eline alış hikayesine hoş geldiniz. Hikayeyi Viyana'dan başlatırsak eksik kalır. Bu öfkenin tohumlarının atıldığı yere çocukluğuna inmemiz gerek. Adolf, Avusturya'nın küçük bir kasabası olan Linz'de büyüdü ve evde 2 tane otorite vardı. Biri gümrük memuru olan sert, disiplinli ve sürekli bağıran babası Alois, diğeri ise onu taparcasına seven, şımartan, üzerine titreyen annesi Clara. Baba Alois, oğlunun kendisi gibi memur olmasını istiyordu. Ama küçük Adolf inatçıydı. Oğlum diyordu, devlet dairesine gireceksin, üniformayı giyeceksin. Ama küçük Adolf inatçıydı. Babası ona her bağırdığında o daha çok hayal dünyasına kaçıyordu. Resim yapmak onun için sadece bir hobi değil, babasına karşı bir başkaldırıydı. Babası matematik çalış dedikçe o defterlerinin kenarına binalar, kiliseler çiziyordu. Babası Alois aniden öldüğünde Adolf 13 yaşındaydı. Üzüldü mü? Belki, ama çok daha özgürleşti. Artık önünde bir engel kalmamıştı. Annesi Clara'ya koştu ve ben Viyana'ya gideceğim dedi. Büyük bir ressam olacağım. Annesi Clara oğlunun bu hayalini destekledi. Kendi hastalığını, göğsündeki o korkunç ağrıları gizleyerek yetim maaşını ve biriktirdiği son kuruşları oğlunun cebine koydu. Git dedi. Git ve dünyayı boya. İşte Adolf Hitler Viyana trenine bindiğinde cebinde annesinin parası, bavulunda ise devasa bir ego taşıyordu. Ona göre o bir dahiydi. Eğitime bile ihtiyacı yoktu. Akademi sadece bir formaliteydi. Arkadaşı August'a trende şöyle demişti. Göreceksin August, Viyana ayaklarının altına serilecek. Ah Adolf, Viyana'nın seni ezip geçeceğinden ne kadar da habersizdin. Yıl 1907, Viyana. O dönem Paris ile yarışan dünyanın kültür başkenti. Sokaklarında Sigmund Freud psikanaliz konuşuyor, kafelerinde Troçki satranç oynuyor. Operalarında Gustav Mahler çalıyor. Sanatın, bilimin ve estetiğin kalbi burada atıyor. Adolf bu şehre geldiğinde kendini bir masalın içinde sandı. Günlerce müzeleri gezdi, operalara gitti. Pahalı kıyafetler giymeye çalıştı. Kendini bir sanat prensi gibi görüyordu. Sınav günü gelip çattığında kendine güveni tamdı. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nin o devasa binasının önüne geldi. Sınava tam 113 aday katılıyordu. İçeri girdiler. 2 aşamalı bir sınavdı bu. İlk aşaması kolaydı. Nuh'un Tufanı veya Eski Ahit konulu bir kompozisyon. Adolf'un çizgileri teknik olarak düzgündü. İlk aşamayı geçti. Tamam dedi, kazandım. Ama asıl felaket ikinci aşamada, yani portfolyo incelemesinde yaşanacaktı. Jürinin başında Profesör Christian Grippenker vardı. Bu ismi unutmayın. Çünkü bu adam farkında olmadan 20. yüzyılın kaderini yazan kalemdir. Adolf odaya girdi. Dosyasını masaya bıraktı. Profesör gözlüğünü taktı. Sayfalara bakmaya başladı. Adolf'un çizimleri, binalar, kiliseler, köprüler, operalar hepsi mimari olarak kusursuzdu. Çizgiler cetvelle çizilmiş gibiydi. Ama profesörün yüzü ekşidi. Kafasını kaldırdı ve Adolf'un gözlerinin içine bakarak o yıkıcı soruyu sordu. Evlat, bu binalarda neden hiç insan yok? Evet, sorun buydu. Adolf'in resimlerinde hayat yoktu. Pencereler karanlıktı. Sokaklar boştu. Sanki insanlığın yok olduğu, sadece taşların kaldığı bir dünyayı çiziyordu. Ruhu eksikti. Soğuktu. Grippenker dosyayı kapattı ve o meşhur notu düştü. Resim için yeteneksiz. İnsan figürlerinde çok az kafa yorulmuş. Adolf dondu kaldı. Nasıl olur? diye kekeledi. Ben bir sanatçıyım. Rektör ona acıyarak baktı. Bay Hitler, çizimleriniz sizi bir ressam değil, belki bir mimar olabileceğinizi gösteriyor. Neden mimarlık okuluna gitmiyorsunuz? Gidemezdi.
Çünkü lise diploması yoktu. Tembellik edip liseyi bitirmemişti. O gün akademinin o büyük kapısından çıktığında Adolf Hitler ölmüştü. Geriye sadece içi nefretle dolacak bir kabuk kalmıştı. Reddedilişin şokunu atlatamadan Linz'den acı bir telgraf geldi. Annesi Clara ölüm döşeğindeydi. Adolf her şeyi bırakıp eve koştu. Ve işte tarihin en büyük ironilerinden biri burada yaşandı. Annesi Clara göğüs kanseriydi. Acılar içindeydi. Ona bakan, her gün pansumanını yapan, morfin verip acısını dindiren doktor kimdi biliyor musunuz? Doktor Eduard Bloch, bir Yahudi. Evet, gelecekte milyonlarca Yahudi'yi öldürecek olan Hitler, o gün annesini iyileştirmesi için Yahudi bir doktora yalvarıyordu. Doktor Bloch, fakir olduklarını bildiği için onlardan para bile almadı. Clara öldüğünde Adolf o kadar yıkılmıştı ki Doktor Bloch hatıralarında şöyle yazdı. Meslek hayatında annesinin ölümüyle bu kadar yıkılan başka bir genç adam görmedim. Hitler Doktor Bloch'un elini sıktı, gözleri yaşlı bir şekilde "Size minnettarım doktor, bunu asla unutmayacağım" dedi. Ve unutmadı da. Yıllar sonra Almanya'nın lideri olduğunda ve Yahudileri kamplara gönderdiğinde Gestapo'ya özel bir emir verdi. Linz'deki Doktor Bloch'a dokunulmayacak. O asil bir Yahudidir. Doktor Bloch, Hitler'in özel izniyle Amerika'ya kaçabilen şanslı Yahudilerden biri oldu. Bu olay bize şunu gösteriyor. Hitler'in nefreti doğuştan gelmiyordu. Viyana'da o sefil evsizlik yıllarından sonra inşa edildi. Annesini kaybettikten sonra Adolf Viyana'ya geri döndü. Ama artık parası yoktu, hayali yoktu, kimsesi yoktu. 1908 ile 1913 arasında tarihçilerin karanlık yıllar dediği dönem. Hitler Viyana sokaklarında bir hayalet gibi yaşamaya başladı. Kaldığı pansiyondan atıldı. Kışın o dondurucu Viyana soğuğunda parklardaki banklarda uyudu. Çorba dağıtılan aşevlerinde bir kase sıcak su için saatlerce sıra bekledi. Sonunda bir yurda yerleşti. Burası toplumun en alt tabakasındaki evsizlerin, alkoliklerin, suçluların kaldığı, sidik ve küf kokan sefil bir yerde. Düşünün, geleceğin Führer'i o dönemde yırtık pırtık siyah bir paltoyla, saçı sakalı birbirine karışmış, bitlenmiş bir evsizdi. Ama egosundan hiçbir şey kaybetmemişti. Yurtta Reinhold Hanisch adında bir dolandırıcıyla tanıştı. Hanisch ona dedi ki, "Sen resim çiz, ben satayım." Böylece Hitler Viyana'nın turistik yerlerinin kartpostallarını çizmeye başladı. Günde 2-3 tane çiziyordu. Hanisch de bunları meydanda satıyordu. Ve müşterilerinin çoğu kimdi dersiniz? Yine Yahudi esnaflar. Peki bu Yahudi dostu genç nasıl oldu da bir gün Yahudi düşmanına dönüştü? Psikologlar buna yansıtma diyor. Hitler başarısızdı, fakirdi, reddedilmişti. Yurttaki yatağında yatarken Viyana'nın zenginlerini, kürk mantolu kadınlarını, lüks arabalarını görüyordu. Ve o zenginliğin başında Yahudilerin olduğunu düşünüyordu. "Ben yeteneksiz değilim" diyordu kendi kendine. "Benim başarısız olmamın sebebi bu sistem ve sistemi onlar yönetiyor." Kendi yeteneksizliğinin faturasını bir ırka kesti. O ressamlık hayali öldükçe yerine korkunç bir ideoloji, nasyonel sosyalizm filizlenmeye başladı. 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde Hitler bunu bir kurtuluş olarak gördü. Evsizlikten, amaçsızlıktan kurtulup orduya katıldı. Ama inanılmaz bir detay var. Savaşın en kanlı günlerinde siperlerde hardal gazları atılırken, mermiler havada uçuşurken Hitler'in çantasında hala boyaları ve fırçaları vardı. Cephede arkadaşlarının portrelerini değil, yine yıkılmış binaları çiziyordu. Bombalanmış Fransız köylerini, yıkık kiliseleri. Sanki yıllar önce insan figürü çizemiyorsun diyen Profesör Eynat, insansız, ölü manzaralar çizmeye devam ediyordu. Savaş, onun içindeki yıkım estetiğini besledi. Artık kağıt üzerinde kurduğu o insansız dünyayı gerçek hayatta da kurmak istiyordu. Yıllar geçti. O evsiz çocuk Almanya'nın Führeri oldu. Dünyanın en güçlü ordusu emrindeydi. Ama o akademiden reddedilişi, o aşağılanmayı asla unutmadı. Savaş boyunca sadece ülkeleri işgal etmedi. Tarihin en büyük sanat soygununu yaptı. Hayal neydi biliyor musunuz? Çocukluğunun şehri Linz'e Führer Müzesi adını verdiği dünyanın en büyük sanat müzesini kurmak. Bunun için Paris'ten, Roma'dan, Viyana'dan binlerce tablo çaldırdı. Ressam olarak giremediği sanat dünyasına bir diktatör olarak zorla girdi. Özellikle modern sanata savaş açtı. Picasso, Van Gogh, Dali. Onların eserlerine dejenere sanat adını verdi. Bunlar sanat değil, bunlar hastalık dedi. Çünkü o eserlerde ruh vardı, kaos vardı, duygu vardı. Hitler'in sevdiği gibi dümdüz ve itaatkar çizgiler yoktu. Kendi yapamadığı sanatı başkaları yaptığı için yok etmek istedi. Bu aslında 18 yaşındaki o çocuğun akademiden aldığı intikamdı. Bugün Adolf Hitler'in o yeteneksiz bulunan tabloları açık artırmalarda yüz binlerce dolara satılıyor. Sanat değeri olduğu için mi? Hayır. Tarihin en karanlık zihninin bir zamanlar ne kadar sıradan ve naif şeyler düşlediğini gösterdiği için. Eğer, sadece eğer
Profesör o gün fena değil gel seni bir eğitelim deseydi ne olurdu? Adolf Hitler muhtemelen Viyana'daki ortalama bir ressam olacaktı. Belki bir sanat galerisi açacaktı ve 2. Dünya Savaşı hiç yaşanmayacaktı. 60 milyon insan ölmeyecekti. Tek bir cümle. Yeteneksizsin. Bu cümle atom bombasından daha büyük bir yıkıma yol açtı. Winston Churchill Hitler için şöyle demişti. Keşke ressam olsaydı, o zaman kimseyi öldürmezdi. Sadece tuvalleri katlederdi. Bazen hayatımızdaki en küçük reddedilişler en büyük felaketlerin tohumudur. Umarım sizin duyduğunuz hayır cevapları dünyanızı yakmanıza değil, kendi dünyanızı kurmanıza vesile olur. Bu haftalık da benden bu kadar. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.